Tenerife'den herkese selamlar. 390 Adventure'ın sürüşünden daha hemen şimdi geldiğimiz gibi videonun başına geçtik. Sıcak sıcak sizlere hızlı bir biçimde anlatacağım. İzliyoruz. Sola. Bir de sağa. Hemen motorundan başlayacağım. Motor 44 beygir, A2'ye uygun. Şimdi A2'ye uygun sınıfta böyle bu tip makineler fazla yok. İşte Avrupa'da var. Nasıl var? İşte Tracer 700'ün gücü düşürülmüş versiyonu var. Onlar böyle devam ediyor falan işte. NC'de var böyle. Güçlerini düşürüp A2'ye uygun hale getiriyorlar ama bizde yok. Peki bizde olmayınca ne yapıyorsun? Birkaç tane böyle farklı markalarda çok az olan motosikletler var seçenek olarak. Bir de şimdi bu geldi. Bu ama çok güçlü bir motosiklet bu alanda. Çünkü şundan bahsedeceğim. Tek silindir, yakıt ekonomisi var. Bunda bu işi daha da geliştirmişler. Bizim o kadar gazlamamıza rağmen ekranda okuduğumuz yer 3.9'u, ben buna inanamadım. Yani bir şekilde bir kara büyü falan mı yaptınız buna ki bu 3.9 yakıyor, tamam mı? Yani çok acayip bir rakam ya. Sabah çıktık, offroad'a girdik. Ondan sonra şehir içinde gittik. Dağa çıktık, gazladık. Yani gazladık derken bildiğin her viraj çıkışı bu gazı böyle dibine kadar böyle zorlaya zorlaya gittik. Sonra bir daha offroad'a girdik, bir şeyler yaptık. Otele geldik, bir baktık 3.9 yani ortalama. Ben inanamadım ya 3.9'a. Resmi rakam 3.3 diye bir rakam söylediler bize. Yani ben ilk dediklerinde herhalde işte en mükemmel ortamdaki bir şeye göre söylemişlerdir diye düşündüm. Ama öyle değil. Herhalde bu rakam gayet rahat bir şekilde tutturulabilir. Duke 390'dan daha az yaktığını söyleyebilirim. Çok güzelsin be. Tapa gaz çıkıyorum virajlardan. Full fren. Yat böyle bir de. Bir daha yat. Bu bildiğin konforlu süper moto ya. Vallahi öyle. Motordan bahsetmişken motorun teknolojilerinden bahsetmesek olmaz. Bu Bosch'un yatma açısını algılayıcı bir sistemi vardı. Bu sistem gelince ne oluyordu? Çekiş kontrol sistemi çok daha iyi çalışıyordu. Viraj ABS'si gelebiliyordu. Buna viraj ABS'sini de koymuşlar. Bu klasmanda viraj ABS'si diye bir şey daha önce görülmemişti, duyulmamıştı. Ama KTM yapmış, koymuş. Ben de denedim bir iki yerde, bildiğim virajın ortasında pat diye arka frene bastım. Aynı çizgide duruyor. Çok başarılıydı. Bastım. Küt diye arka frene bastım. Hiçbir şey olmadı bak. Bak şimdi yatıyorum. Kaldırmıyor motoru. Motor çizgi bile bozulmuyor. Pat diye basıyorum. Bak şimdi yatacağım. Basıyorum. Çok güzel. Şimdi bak yatırıyorum. Arka frene bastım. Sıfır. Sıfır ya. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok arka frende. Makine oynamıyor bile. Ve yavaşlıyorsun. Çok güzel ya, bu viraj ABS'si çok iyi bir şey. Çekiş kontrol sistemi de öyle, o kadar rahat çalışıyor ki yani çalışıp çalışmadığını bile anlamıyorsun. Kapatınca evet motor biraz daha gidiyor ama sonuç olarak burada arkanı tutan bir şey var. Ve işin güzel yanı hani böyle diye falan kasmıyor. Bir şey orada çalışıyor, kaymıyorsun, virajdan çıkarak devam ediyorsun. Bu güzel bir şey, yani seni rahatsız etmiyor ve motorun dengesini bozmuyor. Önemli olan bu. Yani şimdi öyle kesme yaptığı zaman motorun dengesi arkadan öne doğru gelir ve motosikletin dengesini bozar. Bu yüzden bu şekilde çalışan çekiş kontrol sistemleri performanslı kullanımlarda adamı daha mutlu eder. Yani ya ben onu kapatacağım, bu benim canımı sıkıyor dedirtmez. Kapatmazsın, öyle kullanmaya devam edersin. Ha, kapatınca daha mı iyi? Evet daha iyi ama arkanın gelmesine
Alışman lazım. Sonuç olarak burada çok güzel bir çekiş kontrol sistemi var. Motor çok kolay yatıyor, çok kolay kalkıyor. Çok acayip yatış açılarına tak diye böyle bir anda geliyor. Yani çok pratik. Baksana şuna. Çok iyi yani. Çok iyi. Süspansiyon mesafesi artmış. Şimdi buna bakıyorsun diyorsun ki bunun sürüşü biraz daha yumuşaktır ve işte Duke 390 kadar da böyle patır kütür her yere girip çıkıyor olamaz diye düşünüyordum ben aslında buraya gelirken. Öyle değil. Biraz böyle göt oldum. Beklediğimden çok 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 daha iyi bir süspansiyon sistemi koymuşlar. Aynı hafiflik, aynı böyle kontrayı veriyorsun bir anda oraya yatıyor. Çok acayip yani çok güzel bir şeydi. Ve limitine kadar yattığınızda da biliyorsun ki şasinin limitleri seni daha fazla götürebilecek durumda. Şimdi ben ayaklıklara bakmamıştım ilk bindiğimde. Yani bunların mesela dibinde çubuklar oluyor biliyorsunuz normal yol versiyonlarında. Çubuğu has sürttük has sürttük has sürttük has sürttük yazarken ya bunda çubuk yok galiba dedim. Sonra bir baktım çubuk gerçekten yok. Sonra botu sürttük zaten ama çok acayip derecelerde yatabiliyorsun ve bunu çok kolay yapıyor. Böyle umurunda bile değil yani. Veriyorsun kontrolü yatıyor. Veriyorsun kontrolü yatıyor. Bu aslında böyle biraz daha konforlu bir süper moto olmuş. Çat içeri. Yat yat yat. Çıktık. Hop. Sola. Bir de sağa. İkisini bağlayalım. Süper. Bir şey diyeyim mi? Hiç eyvallah yok. Yani çok adamı bozar. Çok yüksek hacimli motordaki adamları bozar. Uzun zamandır bu kadar kıvrak bir şey binmemiştim. İyi geldi. Ya benim şu an bu motosiklete diyecek sözüm yok yani. Olmuş. Yapmışlar. Yani şu eleştireyim diye bir şey arıyorum. Yok aga bulamıyorum yani. Tam süper moto gibi sürebiliyorsun çünkü. Süper motoda yapabileceğin bütün çılgınlıkları, bütün delilikleri, bütün manyaklıkları bunda da yapabilirsin. Ama aynı zamanda efendi gibi de kullanabilirsin. Mesela ya Duke 390 yerine mesela bunu almayı düşünen arkadaşlar vardı. Bana böyle geldi birkaç tane mesaj. Duke 390 yerine bunu almayı ben yeğlerim açıkçası. Çünkü niye? Daha konforlu, rüzgardan daha fazla koruyor, daha dik oturuşlu, daha yüksektesin. İşte arabaların buradan aynaları mesela aşağıda kalıyor biraz daha ve ileriyi daha güzel görüyorsun. Oturuş pozisyonu falan güzel. Arkaya arça aldığın zaman daha iyi. Daha medeni bir motosiklet. Ben o yüzden bunu tercih ederdim. Sapıtmak isteyince de sapıtıyorsun yani problem yok. Buradan ayarlı süspansiyonlar var. Arkada önde ayarlanıyor. Yani bu adamlar daha ne koysun şimdi motosiklete baktığın zaman her şey çok güzel. Ben sürdüm dehşet de bir keyif aldım. Araziye girdik. Şimdi diyorsun ki bunları bu arada bu jantları biraz bölük pörçük anlatıyorum kusura bakmayın. Bu jantları neden tel yapmadınız da döküm yaptınız dedim. İşte dökümün işte biz özel bir teknoloji kullandık da çok dayanıklı dediler. Ben kırmak için uğraştım bu arada. Böyle taşlar falan vardı. Üstüne böyle getir şöyle duran kaldırım taşı gibi. Bildiğin üstüne doğru vurdum. Hiçbir şey olmadı. Burada tabii kullandıkları lastiğin de büyük bir payı var. TKC 70'de bir lastik kullanmışlar. O da gayet dayanıklı. Hiç jantın vurduğunu görmedim. Süspansiyonlar da hiç dip vurmadı. Böyle zıplattık. Hemen altında mesela çukur gibi bir şey oluyor. Zıplatıp çukurun içine böyle bildiğin sokuyorum ve dip vurmuyor abi. Dip vurmadı. Çok ilginç bir şekilde. Jantlar dedikleri gibi çok dayanıklı bir malzemeden yapmışlar. Çok denedik, kıramadık. Uğraştık, kıramadık. Süspansiyonu denedim, dip vurmadı. Virajda yatır Allah yatır gidiyor yani. Ben çok beğendim. Çok güzel motosikletti. Bak orada bile vurmadı. Çok iyi ya. Var ya çok sevdim ben bunu. Uçuş geliyor. Çok güzel. Full çakıl. Bak gene de tutuyor. Havadayken dedim aha düşüyoruz. Ama hayır. Düşmüyordu. How do you feel on the bike, Ali? Really easy actually. I'm not a really off-road guy. Still, I can do many things. I can jump it if I want. Point. It's super easy for every rider. Yes, it's super easy. And I tackled everywhere with second gear and no clutch. The engine has a lot of torque to boop, 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 boop. Yeah, it goes, no problem.
Oturuş pozisyonu güzel. Bunun bir tane tekli koltuğu vardı. Tekli koltuğu ne yazık ki beğenemedim. Çünkü çok yukarı kaldırıyor seni ve motosikletin bayağı bir üstüne oturuyor gibisin. Bu daha güzel. Hem de işte normal bütün insanlar bununla ayağı yere basabilir. Valla arazide de benim beklediğimden çok çok daha iyi iş gösterdi. Açıkçası buraya geldiğimde bu motosikletten bu kadar beklentim yoktu. Size daha fazla anlatabilirim ama biraz böyle bölük pörçük olacak. Kusura bakmayın, o yüzden böyle kısa keseceğim. Geri kalanı işte GoPro'lardan araya koya koya halledeceğim. Bu kadar beklentim yoktu motosikletten ama bugün inanılmaz eğlendim bununla. Ve bu motosikletle emin olun her şeyi yapabilirsiniz. Hem şehir içine girebilirsiniz, hem uzun yola gidebilirsiniz, hem araziye girebilirsiniz. Her şeyi yapıyor. Beklediğimden çok daha güzel motor. Buna 5 yıldız vermek isterdim ama 4,5 vereceğim. Onun da sebebi şu. Bunun tasarımını sevmedim. Bunun tasarımı daha güzel olabilirdi. Buradaki mühendis arkadaşla konuştum. Bunu niye böyle yaptınız diye. Dedi ki ya bunu yana doğru geniş yapacaktık ya da ince yapıp aşağı doğru biraz daha uzatacaktık. Motosikleti ince tutabilmek için egzozu mecburen aşağı doğru uzatmışlar. O yüzden de böyle bir tasarım ortaya çıkmış. Yani bunu değiştirebilir miyiz sonradan? Değiştirebiliriz. Zaten Akrapoviç'te satıyorlar. O biraz daha yakışıklı duruyor, güzel duruyor. Bu motosiklette böyle. Bunu Türkiye'ye geldiğinde kesinlikle ama kesinlikle uçmak direğe götürmek istiyorum. Çünkü gerçekten oralarda yargı dağıtabilecek bir motosiklet. Büyük ihtimalle herkesi delecektir. Büyük CC, küçük CC ayırmıyorum. Herkesi deleceğinden aşağı yukarı eminim. Çünkü istediğim gibi gazı aça devam edebiliyorum. Çok iyiydi gerçekten. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yolu görüyorsunuz. Zamp gibi simsiyah. Şuraya bak. Çekiş kontrolü kapattım. Bir tık böyle kesiyor gibi makineyi. Bırak kaysın yani. Az bir şey kayarak çıkmaktan bir şey olmaz. Zaten kaymıyor. Zaten kaymıyor ama kayarak çıkmak daha güzel. Sorun yok. Kontrollü bir kayma olur burada. Kafadan bırakırsa zaten gidiyorsun yani. Yapacak buna bir şey yok. Şimdi yokuş yukarı tırmanıyoruz. Aslında bayağı da bir yüksekteyiz. Yani şöyle bir 2000 metrelerin üstündeyiz. Onu nereden anlıyorsun? Bak ağaç yok. 2000 metrenin üstünde 2000 miydi? 2500 müydü? Öyle bir şeyin üstünde ağaç olmaz artık. En fazla şu çalılıklar olur. Belli bir yerden sonra o çalılıklar da biter. Hiçbir şey olmaz yani. Şu anda o çalılıkları görebiliyoruz. Yukarısı volkan yani. El Teide dedikleri buranın volkanı. Mikrofonu bağlamamışım. Onu fark ettim. Grubu saldım. Şimdi grubu yakalamam lazım. Biraz yardıracağız. Neyse abi, yardırmaya da fırsatımız olmamıştı. Bunu da göstermiş oluruz şöyle. Okey, buralar Tracer'da 200 yaptığım yerde. Hatırlıyorum. Çok güzel virajsın. Makina konuşuyor. Çok iyi. Keskin sol sağ. Peki. Yat aşağı. Çizgi kontrolüne bak. Yer. Abilerimizin şeyini bozmayalım. Gelen yok. Yardır. Psikopat, yemin ediyorum. Manyak bir motorsun sen ya.
Aha grubu yakaladık. İşte bu. Şimdi lansman oldu işte. Rahatladım be. Oh. Rahatladım. Güzelsin güzel. Güzelsin. Sevdim seni. Güzel.